Hemen iplerimi göstererek başlamak istiyorum. Ben neredeyse her projemde kullandığım Molly'nin makroma ipini kullanacağım. 1.4 birim, 4 numara, bir siyah, bir beyaz. Motifli çantamızı yaparken bunu kullanacağım. Örerken de 4 milimlik bir tığ. Eğer dikerken tığ kullanmak istiyorsanız tığ, ben iğneyle dikmek istiyorum diyorsanız bir tane de iğneye ihtiyacınız olacak. Bunun dışında dikerken kolaylık sağlaması açısından böyle hani belirteçle tutturup o şekilde de dikmek için bir belirteç de temin edebilirsiniz. İplerim bu şekilde. Gene renk kodlarını göstereyim. Siyahınki 270, beyazınki de çift 01. İplerin ikisi de 200 gram ve 230 metre. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Her renkten 2 tane yeteceğini düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Beyazla başlayacağım ben. Orta rengimi beyaz yapacağım. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Bu şekilde. Tığımı buradan battım. Ve bir ilk ilmeğimi yaptım. Bu benim sabitleme ilmeğimdi. Şimdi şöyle sıkıca tutuyorum kaçmasın diye. Şöyle 3 zincirle yukarı çıktım. Daha sonra 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Toplamda 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Bu çektiğim ilk zincirde trabzan olarak sayılıyor. Daha sonra 2 zincir çekiyorum ve 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. İpimi aynı zamanda birazcık küçültüyorum. 2 zincir çektim ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Daha sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Halkamı güzelce kapattım. Şöyle birazcık elimle düzeltiyorum. Başlangıçta çektiğim 1 2 zincirin üçüncüsünün arka kısmına batıp kaydırma ile birleştiriyorum. Daha sonra bir zincir çektim ve burada ipimi kesip diğer rengime geçeceğim. Şimdi siyahıma geliyorum. Şöyle bir parça elde etmiş oldum. Hemen şuradan ipimi bağlayacağım. Şimdi her noktaya köşe yapacağız. İpimi şu şekilde alıp sabitledim ve 3 zincirle yukarı çıkacağım. Bunları da böyle yürüteceğim. Şimdi bu benim zincirim ilk trabzanım. Buraya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çektim. Buraya 3 tane daha trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Köşeden köşeye geçerken aralarda bir zincir çekeceğim. Daha sonra diğer boşluğuma geldim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir çekiyorum. Köşelerde 2 zincir. Daha sonra tekrardan 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi köşeden köşeye geçerken bir zincir, köşeye geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Köşe olduğu için 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar köşe yapacağım. 1 2
3, 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğime battım. Kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim ki ilmeğim kaymasın diye. İpimi kesiyorum ve bunu da bir güzel sıkıyorum. Bu şekilde bir parça elde etmiş olduk. Bu ipleri sonradan düzelteceğiz. Şimdi tekrar beyaz ipime geçiyorum. Tüm sıraları aynı mantıkta yürüteceğiz. Hemen köşeye battım. Bu ipi de buradan yürüteceğim. Şöyle tuttum. İpimi buradan aldım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi aynı işlemleri yapacağız. Şimdi burası köşe olduğu için hemen bir tane köşe yapıyorum. İlk trabzanımın yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıp ilk köşemi parçasını koydum. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Boşluktan bir boşluğa geçerken bir zincir çekeceğim. Şimdi bakın köşelerin arasında bir kısım var. O kısma da sadece 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bu ördükçe artacak. Mesela şimdi iki köşenin arasında bir tane var ya, bir üst sıraya geçtiğimizde 2 tane olacak. Bakın şöyle hemen şu köşeyi de hemen yapayım. İlk kısmını koyacağım sadece göstermek için. Bakın mesela burada bir tane vardı. Şimdi üst sıraya geldiğimizde gördüğünüz gibi 2 tane yapacağız. İki köşenin arasında 2 tane olmuş olacak. Şimdi köşemin ilk kısmını yaptım. 2 zincir çektim. Ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi aynı mantıkla diğer kısımları yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluktan boşluğa geçerken sadece köşelerin içinde 2 tane zincir çekiyorum. Bakın şu köşe arasındaki kalan tek boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen köşemin içine önce 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Diğer kısımdayım. Köşelerimin arasındaki boşluktayım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Köşemin içini dolduruyorum. İlk parçayı yaptım köşemin. 2 zincir çektim. Tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çektim. 2 köşemin arasındayım. 1 2 ve 3. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Bakın 1 2 3. Üçüncümün köşe noktasına batıyorum. Kaydırmayla birleştiriyorum. Hatta daha sağlam olsun diye yan tarafa da bir kaydırma, daha sonra bir sık iğne yapabilirsiniz. Ve burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Bunların böyle rahatsız ediyorsa size, ben şey de yapıyorum. Mesela daha ince bir tığla bunu böyle buralardan geçiriyorum her seferinde. Zaten bunu da böyle arada yürüttüğüm için ekstradan sağlam oluyor, yani bir sıkıntı olmuyor.
siyah rengime geçiyorum ve arkadaşlar aynı işlemleri yapacağım. Şöyle siyahımı da sabit tutuyorum. Hemen 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum yanına. 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Bakın az önce dediğim gibi 2 tane var. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra bu 3'e çıkacak. Bir üst sırada da 3 tane olacak. Mantık bu şekilde. Bu şekilde istediğiniz boyutta ulaşana kadar aynı işlemleri yapmaya devam ediyorsunuz. Ben size kendi ördüğümün ölçüsünü vereceğim. Başka hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Aynı şekilde dediğim gibi istediğiniz boyutta olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyorsunuz. Köşelerde araları 2 zincir çekiyoruz. Tekrar bir hatırlatmış olayım. Ama büyük bir boşluktan bir boşluğa geçerken aralarda sadece bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyip istediğim şey olana kadar, istediğim boyuta gelene kadar renkleri değiştire örmeye devam edeceğim. Ben bu kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi etrafına bir de sadece ikili trabzanlarla gideceğim. Ondan sonra size ölçüsünü vereceğim. İpimi buraya yerleştirdim. Aynı şekilde sabitliyorum ve 2 zincir daha çektim. Arkadaşlar burayı bu şekilde göstereceğim başlangıcını, çünkü yani videoyu çekerken bazı sorunlar oldu. Şimdi şu köşe kısımlarını size göstermek istiyorum. Umarım nettir. Bakın bu siyah ikili trabzanları örmeye başlarken köşe noktalarımıza 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıp daha sonra aynı şekilde her ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Yani sadece bu köşeleri çekmemiş. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Şimdi aralarda hiç zincir çekmeden bakın şu gördüğünüz ilmek boşluklarına batıyorum. Her ilmek boşluğuma batacağım. Şöyle 1 2 3. Şimdi bakın araya geldim boşluğuma. Boşlukta bir zincir çekmiştik hatırlıyorsanız. Burada direkt boşluğa batmayacağım. Çünkü böyle aşağı yukarı dalgalı bir görüntü oluşuyor. Onu istemiyorum. O yüzden direkt ilmeğimin içine batıyorum. İpim de zaten müsait, yani çok dar olmadığı için. Bakın direkt içine battım gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şekilde her ilmeğimin tepesine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı kısma geldim. Buraya da içine battım. İkili trabzanımı yaptım. Ve ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Buraya da ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve daha sonra 1, 2, üçüncüsünün ilmek tepesine battım. Şöyle yana da bir tane batayım, sağlam olsun ve kesiyorum. Bunu bir tur gizleyeceğim çünkü ip kayıyor, ucunun çıksın istemiyorum. Şimdi arkadaşlar her ilmeğe bir tane batarak beyazla sık iğne gideceğim. Beyaz ipimi aldım, buradan geçiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. O benim sabitleme sık iğnemdi. Videonun önceki kısımlarında söylemiştim size şu köşelerde sıkıntı olmuş diye arkadaşlar. Aynı şekilde şu beyazlarda da sık iğne ile kenarlarına gittiğim zaman köşelere geldiğimde 3 tane sık iğne yapıp daha sonra batmaya devam ettim. Tüm kenarlarını ördüm. Köşeye geldiğimde 3 tane sık iğne. Köşeleri de bu şekilde battım ben.
Bilginiz olsun. Şimdi normal devam edelim çantamıza. Şu aradaki ilmeği kaybetmeyeyim. Orada da bir ilmek var. Şimdi her ilmeğe sık iğne yapacağız. Normal bildiğimiz düz sık iğne. Bu şekilde. Her motifimin kenarından beyazla gittim. Ve bu şekilde çantayı yerleştirdim. Bakın hepsini üçgen yaptım. Biri sağa, biri sola ve birini ortaya olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi dikeceğiz. Şuradan başlayacağım dikmeye. Buradan böyle üstü dikip daha sonra altına geleceğim. Ondan sonra buradan bu kısma atlayacağım. Burayı dikeceğim. Ve en sonunda üste geldiğimde dikme işlemimi bitirmiş olacağım. Hemen nasıl dikildiğine geçelim. Şimdi bu motifimi buradan alıyorum. Şunu şöyle çevirdim. Şimdi buralarda 3 tane yapmıştık. Şu motifimizin içte kalan kısmına, bunda da hemen ortada kalan ilmeğimizin, bakın şu 3 ilmek, dış kısmına batıyorum. Daha sonra beyaz ipimi aldım. Düğüm yapıyorum bir tane. Battım. Tığıma sabitledim. Şimdi bunu ikisinden çıkaracağım. Çıkaramıyorum. Komple bu ilmeğimi buradan çıkarıyorum bu şekilde. Şöyle bir güzel sıkayım. Şimdi hemen yan ilmekteyim. Yan ilmeğin de arka kısmına battım. Yani sağdaki motifimizde bu ilmekleri görüyorsunuz. Sol kanadına batıyoruz sadece. Burada da bakın bu örülmüş ilmeğim. Buna battım. İç kısımda kalanlara üçünün içinden ipimi geçiriyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimdeyim. Bakın alttaki ilmeğim örülmüş zaten. Belli oluyor. Bakın şu kısımda şu ilmeğimi öreceğim şimdi. Örülmemiş gördüğünüz gibi. Buraya iç kısımdan batıyorum. Bakın bu ilmeğim örülmüş. Bu örülmemiş. Buna da buradan batıyorum. Tığımın üstünde 3 tane oldu. Bunların üçünü bir aldım. Şimdi sıradaki ilmekteyim. Bakın burada V şeklinde kendini gösteriyor. Hemen şurada, şurası. Bunun iç kısmına batıyorum. Bakın burada da bu şekilde direkt gözüküyor zaten. Bunun da iç kısmına batıyorum. Yani ilmeklerin hepsini ortadan almıyorum. İç kısımlarındakileri alıyorum sadece ve çıkarttım. Şu iplerin hepsini kaybedeceğiz diktikten sonra. Bakın iç taraftaki ilmeğime battım. Burada da aynı şekilde tığımın üstünde 3 tane var. İpimi alıp üçünün içinden geçirdim. Bu şekilde dikme işlemimizi tamamlayacağız. Böyle aldım. Motifimizin ilmeklerinin tek kanadına batıyoruz. Ve ipimizi üçünün içinden bir alıyoruz. Yani kaydırma yapar gibi üçünün içinden bir alıyoruz. Bakın, tek kanadına battım. Bunun da aynı şekilde ve hepsini bir çıkardım. Şimdi ben size ilk başta gösterdiğim gibi her yerini dikip geliyorum. Önce bu önü dikeceğim. Daha sonra arkaya geçip diğer parçaları dikeceğim. Evet, şimdi sap kısmımızı yapacağız. Bakın 1, 2, 3. Şöyle 5 ilmeği alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Daha orantılı dursun diye siz istediğiniz gibi alabilirsiniz.
sapınızın ne kadar geniş olmasını istiyorsanız yani. İpimi şöyle buraya sabitledim ve tekli trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Bakın aynı noktaya batıyorum. 3 tane var. 3'ünü çıkardım. Başına doladım. Hemen yandaki ilmekteyim. Bakın 3'ünü bir aldım. Başına doladım. Yandaki ilmekteyim. 3'ünü bir aldım. 3 oldu. Aynı şekilde ve 5. Şimdi başlangıcımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Her üst sıraya geçtiğimizde bir zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar doladım ve ilmeklerime tekli trabzan, buna yalancı trabzan da deniyor, batmaya devam ediyorum. Bakın başına doladım. Aynı noktaya battım. 3 tane var. 3'ünü bir aldım. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya battım. Hepsini bir aldım. Şurada da bir ilmeğim var. Buna da battım. Ve çıkardım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Çünkü üst sıraya geçtim. Bu kenarları bu şekilde daha düz duruyor. Her üst sıraya geçtiğinizde mutlaka zincir çekin. Bu şekilde örgünüzün sapının istediğiniz boyuta gelene kadar öreceğiz. Ben şimdi istediğim kadar bir öreyim ve geleyim hemen. Evet, şimdi istediğim uzunluğa getirdim ve şöyle tersinden dikeceğim ki böyle katladığımda, yani normal düz tuttuğumda normal haline gelsin. Şimdi bakın benim 5 ilmeğim vardı. O yüzden şöyle tam ortadan 1 2 3 4 5'ten başlayacağım. Önce şuradan tığımı geçiriyorum. Sapımı da buradan aldım ve buraya sık iğne ile sabitledim. Yan ilmeğime battım. Hemen sapımda da yan ilmeğimdeyim. Tekrar bir sık iğne yaptım. Bu şekilde her yeri sık iğne yaparak ilerliyorum. Buradayım. Son kısmımı da battım. Ve burada bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi kestim. Bunların hepsini saklayacağım. İpim de bu kadar kaldı. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle açtığımızda bu şekilde görünüyor. Şimdi ben bunun etrafını çantanın bu kısımlarıyla da uyumlu olsun diye beyaz ipimle döneceğim. Ben şunu bir kere bir sabitleyeyim ki kaymasın. Bunu buradan yürütürüm. Beyaz ipimi aldım. Bir tane sık iğne yapıp sabitledim. Daha sonra sapımı ilk sabitlediğim yerdeyim, gördüğünüz gibi. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. Şimdi sapıma geldim. Bu çantamın sapını, askısını, artık her ne derseniz, bunun etrafını beyaz iple sık iğne gideceğim. Bunun için de bulduğum her yere sık iğne yapıyorum. Şöyle şuraya da batayım. Hem daha hoş durmasını sağlayacak bu. Çünkü çantanın alt kenarlarını beyazla bitirdik. Sapımızı da beyazla bitirdiğimiz için hem daha hoş duracak hem de bir tık daha sağlamlaştırmış olacağız. Şey yapmasın diye, sarkmasın diye. Şimdi bu şekilde çantamızın tüm sapını sık iğne ile gideceğim. Sıra sonuna kadar. Yani bu kısma kadar. Bu kısma da şurada sabitleyeceğim. İpimi keseceğim. Aynı işlemi buraya uygulayacağım. Daha sonra sizinle şu ipleri bir saklayalım ve sonra çantamızı bitirmiş olacağız. Şimdi şu ipleri sizinle saklayacağım. Şimdi bakın şu iki kısmı, bu ipler hazır dışarıdayken birbirine biraz daha yaklaştırmak istiyorum ki şu kısım iyice kapansın. Bunu böyle buraya şey de gidebilirsiniz, hani yama gibi de gidebilirsiniz. Ben
gitmeyeceğim. Şunu şöyle bir düğüm atıp arkadan saklayacağım. Amacım hani şurası bir tık daha kapanmış olsun. Şöyle şunu şuradan alayım. Buradan ip geçirmişiz zaten. Şöyle. Bir kere de tekrar bir düğüm atacağım ki daha sağlam olsun. Yani niyetim olabildiğince sağlamlaştırmak. O kısımlardan açılmasın. O yüzden yürütebildiğim kadar yürütüyorum. Ondan sonra şöyle yapacağım. Bunu çakmakla yakacağım. Çünkü bu ip çok müsait çakmakla yakıp şey yapmaya. Eriyor çünkü. Şöyle bakın, bunu buraya sabitlemiş oldum. Şimdi aynı şekilde bunu da gizleyeceğim. Şöyle şuradan geçirdim. Bu biraz kısa kaldı. Buna düğüm atmayacağım. Bunu direkt yakacağım. O kadar kötü söyledim. Yakacağım. Şöyle. Bu da çok açık. Eriyor gördüğünüz gibi. Bu ipin bu şeyini seviyorum. Bakın bu daha hayatta hiçbir şekilde ona bir şey olmaz yani. Açılmaz kolay kolay. Bu ip eriyor çünkü. Güzel oluyor. Tüm iplerinizi gizleyin. Aralarda yürütün. Tekrar düğüm atın ki açılmasınlar. Gözünüze güzel gelecek şekilde. Şimdi hepsini tek tek göstermeyeceğim ben. Şöyle. Evet, çantamız bu kadar. Umarım severek örmüşsünüzdür. Severek yapmışsınızdır. Eğer benimle ördüyseniz bana fotoğraflarını atarsanız çok sevinirim. Daha fazla bu tarzda örgü videosu gelsin istiyorsanız eğer kanalıma abone olup yorum atıp beğenirseniz çok sevinirim. Bu platformda böyle şeyler yapıyorsak eğer tamamen sizin desteğinizle, sizin desteğiniz ne kadar olursa ben de tabii ki o kadar örgü örebilirim. Ayrıca katıl ve teşekkür butonlarım da aktif. Bana oradan da destek olabilirsiniz. Şunu buradan çıkarıp izleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Çantamızın son halini de koyacağım. Bakalım tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.